Evren geniş, sessiz ve çoğu zaman karanlıktır. Ancak bu karanlık yalnızca ışığın yokluğu anlamına gelmez. Aynı zamanda insanlığın doğrudan gözlemleyemediği fakat varlığı bilimsel verilerle güçlü biçimde kanıtlanmış iki devasa bileşeni ifade eder. Karanlık madde ve karanlık enerji. Evrenin temel yapısının neredeyse tamamı bu iki gizemli unsurdan oluşur. Atomlardan ve moleküllerden meydana gelen yıldızları, gezegenleri, galaksileri ve canlıları oluşturan bildiğimiz madde, evrenin toplam içeriğinin yalnızca yaklaşık %4,9'unu kapsar. Geriye kalan kısmın, yani %95'ten fazlasının doğrudan gözlemlenemeyen bu iki bilinmeyen bileşenle dolu olduğu anlaşılmıştır. Uzaydan yapılan hassas ölçümler, karanlık enerjinin evrenin yaklaşık %68,3'ünü, karanlık maddenin ise yaklaşık %26,8'ini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu tablo, evrenin büyük ölçekli davranışını belirleyen asıl unsurların bildiğimiz madde değil, bu iki görünmez güç olduğunu gösterir. Normal madde, evrenin genel yapısında yalnızca küçük bir paya sahiptir. Buna karşın karanlık madde ve karanlık enerji, evrenin genişlemesini, yapısını ve kaderini belirleyen baskın aktörlerdir. Karanlık olarak adlandırılmalarının nedeni ise basittir. Bu bileşenler ışıkla etkileşime girmezler. Işığı üretmez, soğurmaz ve yansıtmazlar. Bu yüzden teleskoplarla doğrudan görülemezler. Ancak galaksilerin hareketlerinden ve ışığın uzaydaki davranışından elde edilen veriler, bu görünmez varlıkların etkisini açıkça ortaya koyar. Karanlık enerji ile karanlık madde birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Karanlık madde, galaksilerin içinde ve çevresinde güçlü bir yerçekimi etkisi yaratarak onları bir arada tutar. Karanlık enerji ise evrenin genişleme hızının zamanla artmasına neden olan itici bir etkidir. Bu enerji, uzay ve zamanın dokusunu giderek daha hızlı biçimde açan bir etki gibi davranır. Karanlık enerjinin varlığı, 20. yüzyılın sonlarına doğru yapılan uzak yıldız patlaması gözlemleriyle ortaya konmuştur. Çok uzak galaksilerden gelen ışığın beklenenden daha fazla kırmızıya kaydığı fark edilmiştir. Bu durum, evrenin yalnızca genişlemediğini, aynı zamanda bu genişlemenin hızlandığını göstermiştir. Bu keşif, evrenin geleceğine dair düşünceleri kökten değiştirmiştir. Çünkü bilinen madde ve enerjinin çekim etkisi, evrenin bir gün genişlemeyi durdurup kendi içine çökmesi gerektiğini düşündürürken, gözlemler tam tersini ortaya koymuştur. Evren hızlanarak genişlemeye devam etmektedir ve bu beklenmedik durum, karanlık enerji kavramının doğmasına yol açmıştır. Karanlık madde ise başka bir temel problem üzerinden kendini gösterir. Galaksilerin dış bölgelerinde dolanan yıldızların hızları yalnızca gözle görülebilen maddenin oluşturduğu çekimle açıklanamaz. Hesaplamalar, galaksilerin sahip olduğu görünür kütlenin bu yıldızları yörüngelerinde tutmak için yetersiz olduğunu gösterir. Buna rağmen yıldızlar savrulmadan son derece yüksek hızlarla galaksilerin etrafında dönmeye devam eder. Bu çelişki uzun yıllar boyunca gökbilimin en büyük bilmecelerinden biri olmuştur. Çözüm ise doğrudan görülemeyen, fakat güçlü bir yerçekimi etkisi yaratan ek bir madde türünün varlığıyla açıklanmıştır. İşte bu görünmez kütleye karanlık madde adı verilir. Karanlık madde yalnızca tek tek galaksileri bir arada tutmakla kalmaz. Aynı zamanda galaksi kümelerinin oluşumunda ve evrendeki devasa kozmik ağın şekillenmesinde de temel bir rol oynar. Evrenin bugünkü büyük ölçekli yapısı, büyük ölçüde karanlık maddenin bu yönlendirici etkisi sayesinde ortaya çıkmıştır. Karanlık maddenin varlığına dair kanıtlar, bu maddeyi doğrudan görmekten değil, onun evren üzerindeki etkilerini ölçmekten gelir. Bilim insanları karanlık maddeyi, galaksilerin dönüş hızlarını inceleyerek, galaksi kümelerinin hareketlerini analiz ederek ve ışığın uzayda izlediği yolun nasıl büküldüğünü gözlemleyerek tespit eder.
Özellikle ışığın büyük kütlelerin yakınından geçerken yön değiştirmesi olayı, karanlık maddenin varlığını ortaya koyan en güçlü delillerden biridir. Bu etki, Albert Einstein tarafından ortaya konan genel görelilik kuramının öngördüğü bir sonuçtur. Işık, güçlü yerçekimi alanlarının yakınından geçerken doğrusal yolundan sapar ve bu sapma, görünmeyen kütlenin uzaydaki dağılımı hakkında önemli bilgiler sağlar. Eğer evrende yalnızca doğrudan gözlemlenebilen madde bulunsaydı, galaksilerin etrafında dönen yıldızların hareketlerini açıklayan kuramsal modeller kusursuz biçimde çalışırdı. Ancak astronomik gözlemler galaksilerin dış bölgelerinde yer alan yıldızların hesaplanan değerlerden çok daha yüksek hızlarla hareket ettiğini göstermektedir. Bu yüksek hızlar yalnızca görülebilir madde hesaba katıldığında açıklanamamaktadır. Bu tutarsızlık, bilim insanlarını evrende görünmeyen fakat güçlü bir yerçekimi etkisi yaratan ek bir kütlenin varlığını kabul etmeye yöneltmiştir. Bu fazladan kütle, ışıkla etkileşime girmediği için doğrudan gözlemlenememektedir. Işığı üretmez, soğurmaz ya da yansıtmaz. İşte bu nedenle bu maddeye karanlık madde adı verilmiştir. Bununla birlikte evrenin genişleme geçmişini inceleyen uzak yıldız patlaması gözlemleri ve evrenin erken dönemlerinden kalan mikrodalga ışınım verileri yalnızca karanlık maddeyle açıklanamayan bir tablo ortaya koymuştur. Bu veriler evrenin genişlemesinin zamanla yavaşlamadığını, aksine hızlandığını göstermektedir. Bu durum, karanlık maddeye ek olarak evrenin genişlemesini ivmelendiren başka bir bileşenin varlığını gerekli kılmıştır. Bu bileşen, karanlık enerji olarak adlandırılır. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini sadece sürdürmekle kalmaz. Aynı zamanda bu genişlemenin giderek hızlanmasına neden olur. Galaksiler birbirinden uzaklaştıkça bu itici etki daha baskın hale gelir. Evrendeki madde ve enerji oranları incelendiğinde son derece çarpıcı bir sonuç ortaya çıkar. Doğrudan gözlemlenebilen, atomlardan ve moleküllerden oluşan bilinen madde, evrenin yalnızca çok küçük bir bölümünü oluşturur. Buna karşılık karanlık madde ve karanlık enerjinin toplamı, evrenin neredeyse %95'ine karşılık gelir. Bu durum, algılayabildiğimiz maddenin aslında kozmik ölçekte istisnai bir azınlık olduğunu gösterir. Bu oranlara dayanarak geliştirilen modern kozmoloji modeli, evrenin yapısını ve evrimini açıklamada son derece başarılıdır. Bu model, evrende soğuk özellikteki karanlık maddenin yapıları bir araya getirdiğini ve karanlık enerjinin evrenin genişlemesini hızlandırdığını kabul eder. Galaksilerin uzaydaki dağılımından evrenin erken dönemlerine ait ışınım haritasına kadar pek çok gözlemsel veri bu modelle büyük ölçüde uyum göstermektedir. Karanlık maddenin doğasını açıklamak için parçacık fiziği alanında birçok kuramsal yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan biri, karanlık maddenin zayıf kuvvetlerle etkileşime giren büyük kütleli temel parçacıklardan oluştuğunu öne sürer. Bu tür parçacıklar, elektromanyetik kuvvetle etkileşmedikleri için ışığı ne üretir ne de soğurur. Bu nedenle doğrudan tespit edilemezler ve yalnızca yerçekimsel etkileri aracılığıyla varlıklarını belli ederler. Bu özellikleri, karanlık maddenin galaksilerdeki davranışını açıklamak için güçlü bir aday olmalarını sağlar. Ancak bu parçacıkları doğrudan saptamak son derece zordur. Bu amaçla dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcılarında çok yüksek enerjili çarpışmalar gerçekleştirilir. Bu deneylerde atom çekirdeklerinin temel bileşenleri birbirine çarpıştırılırken, ortaya çıkan enerji ve momentum dengesi dikkatle incelenir. Eğer çarpışma sırasında gözlemlenemeyen bir parçacık ortaya çıkmışsa, bu durum eksik momentum şeklinde kendini belli eder. Bilim insanları bu tür dolaylı işaretleri analiz ederek karanlık madde parçacıklarının varlığına dair ipuçları aramaya devam etmektedir. Karanlık madde ve karanlık enerjiyi anlamaya çalışmak, yalnızca evrende ne kadar madde var sorusuna cevap aramak değildir.
Aslında bu iki gizemli bileşen, evrenin geçmişini, bugününü ve en önemlisi geleceğini belirleyen temel aktörlerdir. Karanlık madde, evrenin erken dönemlerinde galaksilerin ve büyük kozmik yapıların oluşmasını sağlayan görünmez bir iskelet gibi davranmış, maddelerin bir araya gelerek yıldızları ve galaksileri oluşturmasına olanak tanımıştır. Eğer karanlık madde olmasaydı, evren bugün gördüğümüz karmaşık yapıya büyük olasılıkla hiç ulaşamayacaktı. Buna karşılık karanlık enerji, evrenin daha geç dönemlerinde baskın hale gelerek genişlemeyi hızlandırmış ve galaksilerin birbirinden giderek daha hızlı uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu da evrenin uzun vadede nasıl bir sona doğru ilerlediği sorusunu gündeme getirmiştir. Eğer karanlık enerji bugünkü gücünü korursa, evren giderek daha soğuk, daha seyrek ve daha yalnız bir hale gelecek. Galaksiler birbirinin kozmik ufkunun dışına çıkacak ve nihayetinde büyük donma olarak adlandırılan bir senaryo gerçekleşecektir. Yıldız oluşumları sona erecek, mevcut yıldızlar yakıtlarını tüketecek ve evren karanlık, sessiz bir boşluk haline dönüşecektir. Bazı teorilerse karanlık enerjinin zamanla değişebileceğini, hatta daha da güçlenebileceğini öne sürer. Bu durumda büyük yırtılma adı verilen bir senaryo ortaya çıkar ki bu senaryoda karanlık enerji yalnızca galaksileri değil, galaksilerin içindeki yıldızları, gezegenleri ve hatta atomları bile birbirinden ayıracak kadar güçlü hale gelir ve uzay zamanın kendisi parçalanır. Elbette bu senaryolar henüz kesin değildir. Çünkü karanlık enerjinin doğası hala bilinmemektedir. Sabit bir kozmolojik sabit mi, yoksa zamanla değişen dinamik bir alan mı olduğu sorusu modern kozmolojinin en büyük bilmecelerinden biridir. Aynı şekilde karanlık madde de henüz doğrudan tespit edilebilmiş değildir. Laboratuvar deneyleri, yeraltı dedektörleri ve uzay teleskopları bu gizemli maddenin izini sürmeye devam ederken her başarısız sonuç aslında bir adım daha ileri gitmemizi sağlar. Çünkü hangi teorilerin yanlış olduğunu elemek doğruya ulaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm bu arayış, insanlığın evrene bakışındaki en temel gerçeği gözler önüne serer. Biz evrenin çok küçük bir bölümünü doğrudan algılayabiliyoruz ve gerçekliğin büyük kısmı hala karanlıkta gizleniyor. Ancak bilim bu karanlıktan korkmak yerine onu anlamaya çalışır. Galaksilerin dönüş hızlarından kozmik arka plan ışımasına, ışığın bükülmesinden evrenin genişleme tarihine kadar uzanan her gözlem, görünmeyen bu büyük kozmik aktörlerin varlığını biraz daha netleştirir. Karanlık madde ve karanlık enerji, evrenin bilinmeyen yüzü olarak adlandırılsa da aslında bize şunu fısıldar: evren sandığımızdan çok daha büyük, çok daha karmaşık ve çok daha gizemlidir. Bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında hala küçük bir kıvılcımdan ibarettir. İşte bu yüzden karanlık madde ve karanlık enerji yalnızca astrofiziğin değil, insan merakının da sınırlarını zorlayan kavramlardır. Çünkü bu iki bilinmez, evrenin perde arkasında işleyen dev mekanizmayı anlamaya bir adım daha yaklaşmamızı sağlar ve bize şunu hatırlatır: evreni gerçekten anlamak, görünene değil, görünmeyenin izini sürmeye cesaret etmekle mümkündür. Karanlık madde ve karanlık enerji hakkında bildiklerimiz doğrudan gözleme değil, evrenin davranışlarında bıraktıkları dolaylı izlere dayanır ve bu izler gerçekliğin sandığımızdan çok daha tuhaf olduğunu fısıldar. Örneğin galaksilerin kendi çevrelerinde dönme hızları incelendiğinde, yıldızların yalnızca görünen maddeyle açıklanamayacak kadar hızlı hareket ettiği fark edilir. Ve bu durum, galaksilerin içinde ve çevresinde görünmeyen fakat güçlü bir kütle çekim etkisi yaratan ek bir maddenin varlığını zorunlu kılar. İşte bu görünmeyen bileşen karanlık madde olarak adlandırılır. Benzer şekilde kütle çekimsel merceklenme adı verilen etki, uzak galaksilerden gelen ışığın boşlukta yol alırken yön değiştirdiğini gösterir ve ortada hiçbir şey yokmuş gibi görünen bölgelerde bile ışığın bükülmesi, orada görünmeyen fakat kütlesi olan bir yapının bulunduğunu açıkça kanıtlar. Evrenin en eski ışığı olan kozmik mikrodalga arka plan ışıması ise
Büyük patlamadan kısa bir süre sonra evrenin nasıl göründüğünü gösteren bir zaman kapsülü gibidir ve bu ışımadaki son derece küçük sıcaklık farklılıkları, karanlık maddenin erken evrende maddenin nasıl bir araya geldiğini ve galaksilerin temellerinin nasıl atıldığını belirlediğini ortaya koyar. Eğer bu görünmeyen madde olmasaydı, evren bugünkü karmaşık yapısına hiçbir zaman ulaşamazdı. Ancak karanlık madde yalnızca evrende eksik olan bir kütleyi tamamlayan basit bir çözüm değildir. Asıl sorun onun ne olduğudur. Çünkü parçacık fiziğinin mevcut çerçevesi olan standart model, karanlık maddeyi oluşturabilecek uygun bir parçacık içermez ve bu durum, bildiğimiz fiziğin ötesinde yeni yasaların var olabileceğini düşündürür. Bu noktada zayıf etkileşen ağır parçacıklar olarak adlandırılan ve normal maddeyle neredeyse hiç etkileşmeyen varsayımsal parçacıklar, son derece hafif ve alan benzeri özellikler gösteren, aksiyon adı verilen parçacıklar ve yalnızca kütle çekim yoluyla etkisini hissettiren steril nötrino olarak bilinen parçacık türleri gibi adaylar öne sürülür. Her biri evrenin karanlık tarafına açılan farklı bir kapıyı temsil eder. Karanlık enerjiye gelindiğinde ise gizem çok daha derinleşir çünkü uzak galaksilerin hareketleri incelendiğinde evrenin genişlemesinin yavaşlamak yerine giderek hızlandığı anlaşılır. Ve bu hızlanma boşluğun kendisinin itici bir etkiye sahip olduğunu düşündürür. Bu etki karanlık enerji olarak adlandırılır ve uzayın her noktasında neredeyse aynı yoğunlukta bulunduğu için bilinen tüm enerji türlerinden tamamen ayrılır. Kuantum alan teorisine göre boşluk aslında tam anlamıyla boş değildir. Sürekli olarak ortaya çıkıp yok olan parçacık çiftleriyle kaynayan bir yapıdadır. Ancak bu teorinin öngördüğü boşluk enerjisiyle gözlemler arasında akıl almaz büyüklükte bir fark vardır. Ve bu uyumsuzluk modern fiziğin karşılaştığı en büyük krizlerden biri olarak kabul edilir. Belki karanlık enerji boşluğun enerjisi değildir. Belki uzay ve zamanın geometrisinden kaynaklanan küresel bir etkidir. Ya da henüz keşfedilmemiş kozmik bir alanın sonucudur. Hangi ihtimal doğru olursa olsun bu belirsizlikler evrenin temel doğasını ne kadar az anladığımızı açıkça gösterir. Gerçek şu ki evrenin büyük bölümü doğrudan gözlerimizle göremediğimiz fakat her şeyi yöneten karanlık bir bileşen tarafından kontrol edilmektedir. İnsanlık tarihinde ilk kez evrenin kaderini belirleyen ana unsurların ne olduğunu bilmediğimizi bu kadar net bir şekilde kabul etmek zorundayız. İşte bilimin gerçek gücü de tam olarak burada yatar. Çünkü karanlık madde ve karanlık enerji yalnızca teorik kavramlar değil, galaksilerin doğuşunu, evrimini ve nihai sonunu belirleyen görünmez aktörlerdir. Biz bu aktörleri anlamaya her yaklaştığımızda evrenin sahne arkasındaki gerçek hikayeyi biraz daha aralarız. Karanlık madde ve karanlık enerjinin en sarsıcı yönü, onların yalnızca bilimsel problemler değil, aynı zamanda felsefi meydan okumalar olmasıdır. Çünkü bu kavramlar bize şunu söyler: gerçeklik algıladığımızdan çok daha geniştir ve duyularımız evrenin yalnızca küçük bir kesitini yakalayabilir. Işığı göremediğimiz için karanlık madde yok olmaz. Ölçemediğimiz için karanlık enerji evrenden silinmez. Aksine onlar evrenin temel işleyişini sessizce yönlendirir. Belki de tarih boyunca yaptığımız en büyük hata, gerçekliği yalnızca doğrudan gözleyebildiğimiz şeylerle sınırlamak olmuştur. Oysa modern kozmoloji bize görünmeyenin çoğu zaman görünenden daha etkili olduğunu gösterir. Evrenin yaklaşık %95'inin doğası hala bilinmezken, biz bu küçük yüzdeyle teknolojiler kurduk, medeniyetler inşa ettik ve kendimizi evrenin merkezinde sandık. Karanlık madde ve karanlık enerji ise bu yanılgıyı sessizce paramparça eder. Onlar, evrenin insan merkezli olmadığını, hatta insan algısına göre şekillenmediğini hatırlatır. Evren, bizim onu nasıl algıladığımızdan bağımsız olarak var olur ve işler. Bu farkındalık ürkütücüdür ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Çünkü bilimin görevi, evreni bizim rahat edeceğimiz şekilde açıklamak değil, olduğu gibi anlamaya çalışmaktır.
Önümüzdeki yıllarda daha hassas teleskoplar, daha güçlü parçacık hızlandırıcıları ve daha derin teorilerle bu karanlığın bir kısmı aydınlanabilir. Belki karanlık madde sıradan bir parçacık çıkacaktır. Belki karanlık enerji sandığımızdan çok daha basit bir etkiye indirgenecektir ya da belki de tüm bu kavramlar çok daha büyük bir teorinin yalnızca yüzeyde görünen belirtileridir. Ancak hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin bir gerçek değişmeyecektir. Evren hala anlatmadığı çok büyük bir hikayeye sahiptir ve biz bu hikayenin henüz giriş sayfalarındayız. Karanlık madde ve karanlık enerji bize bilinmezden korkmamayı öğretir. Çünkü insanlık karanlığa soru sorabildiği sürece ilerler. Bugün cevaplayamadığımız sorular, yarının bilimsel devrimlerinin başlangıç noktasıdır ve belki de bu yüzden evren karanlığını bizden tamamen saklamaz. Yalnızca onu anlayabilecek kadar cesur olup olmadığımızı test eder. Eğer bu video sana evrenin sandığından çok daha büyük, çok daha gizemli ve çok daha bilinmez olduğunu hissettirdiyse yalnız değilsin. Çünkü karanlık madde ve karanlık enerji insanlığın evrene sorduğu en dürüst sorunun cevapsız halidir. Bu kanalda evreni basit cevaplarla değil, gerçek sorularla konuşuyoruz. Görünmeyeni anlamaya, bilinmeyenin izini sürmeye ve bildiğini sandığın şeyleri yeniden sorgulamaya hazırsan abone ol. Çünkü burada her video evrenin karanlık tarafına atılmış küçük ama cesur bir adımdır. Ve bir sonraki adımda bildiğini sandığın başka bir gerçeği yerinden oynatacağız.